Binlerce yıllık sokakların arasında taş dokusunu hissettiğiniz bir şehir düşünün. Ve gün batımının rengiyle altın sarısına dönüşen kadim bir şehir burası. Şurası bir ev, çok arada bir boşluk var. Birkaç insanın geçebileceği bir anda genişleyen bir sokak. Abla beni de çekiyor. Tamamdır abla, iyi yolculuklar. Dikkat et. Allah'a emanet. Yani uzun zaman sonra lahmacun yiyorum. Bayağı gevrek bir hamuru var. Şimdi tadıp size söyleyeceğim. Macun tabağı var arkadaşlar. Binlerce yıllık sokakların arasında zamanın yavaş aktığı bir şehir düşünün. Her bir duvarında farklı bir medeniyetin izini taşıyan, güneş battığında da altın rengine bürünen kadim bir şehir. Mardin. Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Mardin'i gezeceğiz. Bir gün boyunca Mardin'in içinde ne yapabilirsiniz, neler yiyebilirsiniz, nereleri görebilirsiniz ve özellikle Mardin'de görmeniz gereken en güzel yerler neresiyse burayı görüyor olacağız. Şu anda Mardin'de 30'un üzerinde bir sıcaklık var. Yani hiç alışık olmadığım bir sıcaklıkta Mardin'in köylerini birlikte geziyor olacağız. O yüzden sizlerden gelen destek çok önemli. O halde videomuz başlasın. Evet, güne yine Mardin kahvesiyle başlayıp birazdan Olgunlaşma Enstitüsü'nün içine gireceğim arkadaşlar. Gerçekten Mardin'e girdiğiniz andan itibaren bu güzel tarihi yapılar sizi karşılıyor. Ve en güzel tarafı karşısı başka güzel. Diğer tarafta ayrı güzel. Hemen karşımda Ulu Cami var. Bugün sizlerle birlikte Mardin'in bütün köşelerini tek tek geziyor olacağız. Şimdi birazdan Olgunlaşma Enstitüsü'nün içine giriyoruz. Buranın girişi ücretsizmiş. Yani belki de Mardin'e kaçıncı gelişim? 4. gelişim ama ilk defa buranın içini ziyaret ediyorum. Geleneksel kıyafetleri görüyorsunuz. Bunlar da Mardin'in yöresel kıyafetleri, üzerindeki işlemeleri görüyorsunuz. Hepsi birbirinden renkli. Her bir köşede Mardin'e ait çok özel detaylar var. Yine karşı tarafta. Bunlar sanıyorum el yapımı aynalar, ahşap aynalar var. Yöresel kıyafetler karşıda ve bu aynanın detayı çok güzelmiş. Tavus kuşu. Bence Mardin'in en güzel manzaralı okullarından bir tanesini görüyorsunuz. Burası bir ilkokul arkadaşlar. Hemen Olgunlaşma Enstitüsü'nün yanında. Yani okulu görüyorsunuz değil mi? Karşısında Mardin Ovası'nı seyrediyor buradaki çocuklar. Mardin Ulu Cami var. Ve hemen çok yakınında da karşısında da Zinciriye Medresesi var. Ben de o tarafa doğru ilerliyorum. Evet, şu anda Zinciriye Medresesi'ne geldim. Mardin'in en güzel ziyaret noktalarından bir tanesi de burası kesinlikle. İçeriye doğru giriş yapacağız. Burasının girişi ücretliymiş. Daha önce bir kez buraya gelmiştim. Yani 100 TL vererek şu anda giriş yapabiliyorsunuz. Ayrıca burada içerisinde bir türbe de varmış. Şimdi türbenin yanından geçip medreselerin ortasındaki havuzun kenarına doğru gideceğim. Çünkü buradaki mimarinin suyla ilişkisi inanılmaz güzel. Şu anda Zinciriye Medresesi'nden böyle aralardan girip üst kata doğru çıkacağız. Tabi zamanla burası daha da değişmiş. Çünkü ilk geldiğim zaman böyle bir yerden geldiğimi hatırlamıyorum. Yani yaklaşık 5-6 sene önce olabilir. Bir diğer ismiyle burası İsa Bey Medresesi. Dinde hüküm süren son Artukul Sultanı tarafından yaptırılmış. Şimdi aşağı kattan giriyorsunuz. Yukarı çıkıyorsunuz ve burada o dilimli kubbenin olduğu yere gidiyoruz arkadaşlar. Hem Zinciriye Medresesi'nde hem de Kasımiye Medresesi'nde suyun akışı mimari olarak insan hayatının 4 evresini simgeliyor. Küçük odalarda farklı atölyeler varmış, yani aşağı kattakinde de var. Ve şimdi burada diyor ki terasa buradan çıkılıyor. Yani şu aradan
terasa çıkıyoruz ve bakalım terasın sonunda bizi nasıl bir manzara karşılayacak. Burası eski Mardin'in en yüksek noktalarından bir tanesi. Bunun bir üzerinde de Mardin Kalesi yer alıyor. Ve şu anda bu Zinciriye Medresesi'ne ait 2 tane kubbe görüyorsunuz. Bu kubbeler yivleme tekniği ile yapılmış ve dilimli bir şekilde görüntü kazanmış. Ve Zinciriye Medresesi'nin aşağısına baktığınızda Mardin Ulu Camii ve Mezopotamya Ovası'nı buradan seyredebiliyorsunuz. Doğum, yaşam, gençlik. Çeşmenin bulunduğu yer doğumu temsil ediyor. Çeşmenin o akmış olduğu ince kanallar gençliği. Döküldüğü havuz yeniden doğuşu ve mezarı temsil ediyor. Evet. Şöyle lahmacunumuzun içine dolduralım. Yani uzun zaman sonra lahmacun yiyorum. Bayağı gevrek bir hamuru var. Şimdi tadıp size söyleyeceğim. Ayran çok lezzetli. Bunlar özel. Aynar Bey, siz nereden geliyorsunuz? Nerelisiniz? Ankara'dan geliyorum. İlk defa mı geliyorsunuz? Ya, ikinci defa gelişim de birinci 1985'te gelmiştim. Ben şu anda gezmeye Buradan araştırıyorum. ben de motosikletimle yola çıktım. Köyleri gezeceğim. Sizde motosiklet var. Evet. Yılmaz ya. Efendim? Takip edersiniz artık YouTube'dan. Bunu da paylaşıyor olacağım size. Tamam. Biz de çıktık. Oldu. İyi çalışmalar. Görmüş olabilirim. Instagram'da ya. Belki olabilirsiniz. Nuray Yılmaz diye mi gideceğiz? Evet, Nuray Yılmaz'dan YouTube'dan bulabilirsiniz. Ben sürekli YouTube izliyorum. Çeker biz bir şey görüntü. Evet, şu anda çekiyor. Ne zaman yayınlayacaksın bunu? Sanıyorum 2 hafta içinde. 2 hafta içinde tamam o zaman. Tamam. Takip edeceğim. İyi çalışmalar. Teşekkür başarılar. ediyorum. Sağ ol. Teşekkür ederim. Şimdi yoldan geçerken galiba en renkli sabunları gördüğüm yer burası oldu. Şimdi Mardin'in o kadar çok şeyi var ki sembolik olarak. Bir diğerleri de sabunları arkadaşlar. Yani çok farklı çeşitte böyle renkli sabunları görüyorsunuz yine Mardin'de. İşte Mardin sizi bu kadar şaşırtabilir çünkü bir sokaktan geçtiğinizi sanıyorsunuz ama aslında birinin evinden geçiyorsunuz. Asıl aradığım burasıydı. Bunları daha önce Midyat'ta da göstermiştim. Şu anda gördüğünüz bu sokak üstünde bir ev var arkadaşlar. Yani başka bir kişinin evinin altından şöyle bir sokak geçiyor. Ve siz de bu sokaktan böyle serince geçerek ilerliyorsunuz. Yani Mardin'de dışarı sıcak olsa da böyle Mardin o taşların arasındaki gölgelik alanlar inanılmaz soğuk. Ve burada başka bir sokak. Bakın şimdi size bir sokak daha göstermek istiyorum. Şurası bir ev. Çok arada bir boşluk var. Birkaç insanın geçebileceği bir anda genişleyen bir sokak.
Çerçeve yapıyoruz. Gelin aynası. Bunu ne kadar sürede yapıyorsun abi? 4-5 günde sürüyor. Engin, Kaç yıldır bu işle uğraşıyorsun? ufaklıktan beri çalışıyoruz. Peki bu yaptığın işin özel bir ismi var mı? Var yine özgün el işlemesi. Bu Mardin'e özgü motiflerle ağaçları işliyorsun öyle mi? En ünlü motifler nedir Mardin motifleri? İşte üzüm, pardon kuşu. Üzümün mesela anlattıklarına göre 60-70 tane şey varmış, çeşidi varmış. Ama biz daha yetişemedik. İşte havasından, suyundan, işte kendiliğinden yetişiyor. Yani ağaca bakmasan yetişmez. Senin yaptığın bu zanaat şu an Mardin'de nasıl? Elle sayılacak kadar Azaldı mı? azaldı. Peki neden azalıyor? Çünkü bakırcılar da azalmış. İşçi yok. İmkanlar çoğaldı. Mesela şimdi bizi rahmetli Allah rahmet eylesin babamız tuttu bizi götürdü dedi al öğret. Haftalık da istemiyorum dedi. O zamandan beri bu işin içindeyiz. Ve o zamanlarda işte mesela 15-20 sene önce bu şey yoktu. Bu imkanlar yoktu. Böyle bir kalabalık, böyle bir imkanlar yoktu. Var işte birkaç kişi daha var o kadar. Emeğine sağlık. Sağ olun. Hayırlı işler diliyorum o zaman. Bunları böyle elle yapan belki Türkiye genelinde 1-2 kişi, 10 kişi çıkar ya çıkmaz. Eskiden mesela diyorlardı alüminyumla yemek lezzetli olmuyor diyorlardı. Bakır daha iyidir ama çelik çıkınca bu sefer tamamen bakırcılık mesleği bitti. Böyle leopar deseni bileklik yapıyorum. Yaklaşık 7-8 tane vardı. Az önce satıldı hepsi. Mesela bu şimdi böyle bitti. Bunun sarımı var abi. Hani bazen soruyorlar bana senin silindirin nerede, çekme makinen vesaire. Benim meslektaşlar daha doğrusu başka şehirlerden gelip soruyorlar, merak ediyorlar. Diyorum bende ne çekme makinesi var, ne silindir var, ne pres var. Eline sağlık. Şimdi şu aşağıdan ilerlersek nereye çıkarız bilemiyorum ama. Şu anda Mardin Ulu Camii'ne doğru devam ediyoruz. Diğerlerinin farkı ne? Aynı mı? Sadece bu fındıklıda bademli bu da su. Manzarasını seyredebileceğiniz çok güzel kafeler var. O yüzden sizlere tavsiyem sokakların arasında dolaşmak ve bu kafeleri keşfetmek. Yani böyle çok bilinen yerler dışında da eminim karşınıza çıkabilecek güzel atmosferi olan mekanlar var. Asıl sokak, tarihi bölgenin olduğu sokak karşı tarafta kaldı. Şu anda arkamda gördüğünüz yer Mardin Ulu Cami. Birazdan serinledikten sonra gidip orayı da gezeceğiz. Sıcak havanın etkisiyle birçok soğuk şey içiyorum şu anda ama Mardin'e geldiyseniz arkadaşlar Mardin'in reyhan şerbeti meşhur. Şimdi onu bir denemek istiyorum. Şu anda Mardin Ulu Camii'ye geldim. Mardin'in en önemli simgelerinden bir tanesi olan Ulu Cami'nin dilimli kubbesi ve minaresi çok meşhur arkadaşlar. Artuklu döneminin en güzel mimari örneklerinden bir tanesi. Hem kubbesiyle hem de minaresiyle Mardin'in simgesi olmuş adeta. Ve gerçekten Ulu Cami'nin bulunduğu alan
Mardin'i en güzel seyredebileceğiniz noktalardan bir tanesi. Ulu Cami'nin içerisi epeyce bir kalabalık. Belli ki çok fazla turist de geliyor. Yani hafta içi olmasına rağmen bile, yazın çok sıcak olmasına rağmen bile şu an bizler buradayız. Burayı geziyoruz. Ve Mardin içinde gezilecek çok fazla yer de var. Hepsi birbirini takip ediyor bu arada. Yani zaten o eski Mardin denilen kısma girdiğiniz anda tarihi eserleri görüp her bir noktada çok güzel fotoğraflar çekilebiliyorsunuz. Bu arada Ulu Cami ilk yapıldığında çift minareliymiş ve günümüzde sadece bu tek minare gelmiş. Ulu Cami'nin minaresinin üzerine baktığınızda da burada önemli sembolleri var. Caminin kapısından çıktığınızda bakın bu minaredeki yazı. Şimdi ben Mardin'e motosikletimle geldim arkadaşlar ama bu eski Mardin'i gezerken motosikleti kaldığım yerde bıraktım. Ama sizler gidip bir önceki videoyu izleyerek o macerama da ortak olabilirsiniz. Bu gezimde Mardin'in sadece eski Mardin bölgesini değil, Mardin'in gizemli köylerini de geziyor olacağız. Ve bunlar içerisinde Mardin'in terk edilmiş köylerini de gezeceğiz. Mardin gerçekten büyüleyici bir yer. Yani sadece o eski Mardin görüntüsü değil, köylerine gittiğiniz zaman da çok farklı kültürlere rastlayacaksınız. Mardin sokaklarını görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi buradan devam edip karşıya doğru ilerleyeceğim. Burada Mardin'in turistlere özel o renkli kıyafetlerini görüyorsunuz bir taraftan. Yine çok fazla dükkanlar yer alıyor. Şimdi buradan hızlıca ilerleyeceğim. Az önce geçtiğim yerde. Gördüğünüz gibi Mardin çarşısında gezerken bir taraftan böyle renkli şallar satılıyor. Bir taraftan Mardin sabunlarını burada görebiliyorsunuz. Ve diğer taraftan da Süryani çöreklerinin kokusu geliyor. Bakın böyle Mardin'de gezerken çok güzel renkli şallar var. Galiba bütün renklerini aldım ama böyle küçük ince bir şal olduğu için ve mavi rengi de olmadığı için bunu da aldım kendime. Ve anladığım kadarıyla bunların hepsi el emeği. Evet. Sadece çocuk elbisesi mi dikiyorsunuz? Çocuk, yetişkin pantolon. Karşıda yetişkin modelleri de. Bizim için bir saatimizi alır. Nasıl olduğumuz için artık elimizde pratikleşmiş. 350'den başlıyor, yaşa göre değişiyor. Çocukluktan beri bu mesleği yapıyoruz. Ben de eşim de ayrı ayrı yerlerde çalışmışız. İkimiz de terzi alanımız. 5 yıldır da bu işin içindeyiz. Mardin motifi yıllar öncesinden geliyor. Babaannelerimizin, annelerimizin giydiği yıllar öncesinden yöresel desenli dediğimiz bunlar. Çok tatlı. Mardin o kadar güzel bir yer ki buram buram çörek kokusu geliyor bir taraftan. Ve bir taraftan da her yerde renkli eşya satan dükkanlar da var. Bir taraftan yorulmuş bir esnaf da var. Yani çok fazla turist, çok fazla kalabalık. Her gün günübirlik gelip giden insan var. Yani şöyle, eğer uzaktan gelmiyorsanız tercihen sonbahar ve ilkbahar aylarını tercih edin. Daha keyifli bir gezi olacaktır. Çünkü sıcağın etkisiyle de biraz daha yorulabiliyorsunuz. olarak bir kişi kalmış. Biz de işte Bozdağımızda yapabildiklerimizi bir de kalay işini yapıyoruz. Ustalar vefat edenler ettiği işi bırakanlar bıraktı. Onların yerine de yetişen hiç kimse olmadı maalesef. Ben de işte dediğim gibi güvenlik görevlisiyim.
Boz zamanımda baba mesleğini yapıyorum. Başka da kimse kalmadı zaten. Şu an hiç kalmadı maalesef. Gördüğünüz gibi yani Bakırcılar Çarşısı ama genelde kafeler olmuş. Toplam kaç tane bakırcı var burada? Ne kadar kişi devam ettiriyor bu geleneği? Yani üretici olarak sadece bir kişi. Kalaycı olarak 2 kişi varız. O da çoğu zaman gelmiyor. Yani ben de boz zamanımda geliyorum. Onun dışında genelde satıcıdırlar. Yani Antep ve Maraş'tan alınan ürünleri satıyorlar. Yani üretim çok azalmış. Yani burada 2-3 dükkan var. Burada 2-3 dükkan var. İşte ana cadde üzerinde yaklaşık bir 15-20 kişi açmış. Şu anda Bakırcılar Çarşısı dediğimiz alan burası mı yani? Burası ve şuradan da devam ediyor. Şurada da zaten üzerinde de bazılarının dükkanların üstünde Bakırcı 21, 20 falan sayı şeklinde. Evet, çok ilginç gerçekten. Yani Mardin'de inanılmaz bir kalabalık var. Her yıl gittikçe turist sayısı da artıyor. Daha önceki gezimde Midyat'a da uğramıştım. Orada da çok fazla turist artışı vardı. Ama bir taraftan böyle kafe, restoran, otel çok fazla açılırken bir tarafın Mardin'e özgü el emeği, el işçiliği özelliği taşıyan dükkanlar sokaklarda artık kaybolmaya başlamış. Yani şunu söyleyebilirim. Hani bundan öncesini bilemiyorum ama 4-5 yıl önce Mardin'e geldiğimde şu sokakta gezerken bakır sesini, o tak 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 sesini duyarak geziyordum. Ama şu anda 2 kez geçtim buradan ve ikisinde de ses duymadım. Bu ilgimi çekti. Şimdi şu aşağılardan gezeceğim çünkü bakın buradan yukarı devam ettiğinizde Zinciriye Medresesi'nin olduğu tarafa geçiyorsunuz ama burada ilgimi çeken başka bir şey var. Ne ekmeği? Peksimet ekmeği, mayasız, hamuru farklı, tazeliğini 5-6 ay. 5-6 ay boyunca dayanıyor. Peki bunu günlük yemek için mi alıyorlar insanlar? Genelde ekmeğin dediği gibidir. Sabah kahvaltıda falan tüketiyor. Çorbalara falan katabilirsiniz. Burası bir fırın mı? Siz mi yapıyorsunuz? Bizim ustamız buradadır. Kolay gelsin. Yalnız bu ekmeği gerçekten ilk defa duyuyorum yani bir an. Bizim ekmeği dilimleyip fırına attığımız hali ama bunun yapımı daha farklı. Evet, dediğiniz gibi. Şeker yok, tazeliğini 1-1,5 ay korur. O halde bir tane Süryani çöreği şuradan alacağım. Bakın içinde hurma var. Değil mi? Doğrudur, 7 çeşit baharatı var, şeker yok. Şimdi Mardin'de çok fazla cami var. Çok güzel taş işlemeli binalar var. Biraz daha şöyle aşağı ilerleyip çıkmak istiyorum yukarı doğru. Ve hemen bakın çarşının yoğunluğunu görüyorsunuz artık akşam vakti. Çarşı yoğunluğu artmaya başladı. Ve size bir şey daha göstermek istiyorum. Olur da Mardin'e benim gibi tek başınıza gelirseniz, Mardin'in bu sarı minibüsleri var arkadaşlar. Hem çarşıda hem eski Mardin'de. Gideceğiniz her yere böyle rahat bir şekilde ulaşımı sağlıyor. O yüzden ben de motosikleti kaldığım yerde bıraktım. Çünkü yani zaten eski Mardin'in sokakları gördüğünüz gibi çok dar. Yani motoru da kullanmak ve park sorunu yaşamamak adına o yüzden daha bence keyifli oldu. Bu arada ben az önce şurada bir yerde oturdum. Yani Mardin'de çok fazla zaten kafe, restoran fazlasıyla mevcut. Bu karşıdaki cami de Şehidiye Camii bildiğim kadarıyla. Bu elinde yaptığın nedir? Tepsi olacak bu. Şimdi size göstereceğiz. Hem üzüm, değişik ağaçlar mesela, hilallar, yani burayı anlatan motiflerdir hep. Burada bir konağı mesela bakıra işlemişiz. Elinize Eskiden sağlık. 150 dükkan idi. 150 dükkandan bir dükkan kaldı, bir iki dükkan başka kalmadı. Yani herkes de alım gücü kalmadığı için terk edildi yani. Ustalar, sanatkarlar başka işler yapmaya başladı. Peki bu tepsinin fiyatı nedir? Ya biz size kolaydır. Yine Mardin manzarasının en güzel noktalarından bir tanesi sanıyorum bu Marangozlar Kahvesi. Çünkü buraya bir kere gelmiştim ve burada benim güzel bir fotoğrafım vardı. O yüzden böyle önünden geçerken de uğramak istedim buraya arkadaşlar. Yolunuz düşerse siz de bu kafeye uğrayabilirsiniz.
Şu anda Kasımiye Medresesi'ne geldik arkadaşlar. Mardin'de uğramanız gereken bir diğer noktalardan birisi kesinlikle burası. Sabahın erken saatlerini denk getirmeye çalışın. Ya da böyle gün batımına yakın bir zamanda gelin. Çünkü burada ışığı kullanarak çok şahane fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Ve Kasımiye Medresesi 15. yüzyılda Akkoyunlu hükümdarı Kasım Bey tarafından yaptırıldı. Evet, içeri girelim bakalım. Şimdi size Kasımiye Medresesi'nde çok güzel bir şey göstermek istiyorum. El Cezeri'nin burada bir heykeli var, kabartması var. Şu gördüğünüz arkadaşlar. Şimdi çok dikkatli bir şekilde bakın. Burada suyun akışı insan hayatının 4 ana evresini temsil ediyor. Nasıl mı? Kaynağından doğan su insanın dünyaya gelişini temsil eder. Çeşmenin akışı, çocukluk yıllarını ve yola devam edişi. Geçtiği yerleri besleyerek çevresine hayat vermesi, insanın bilgi, iyilik ve eserleriyle topluma katkı sunmasını anlatır. Sonunda gözden kaybolması ise hayat yolculuğunun tamamlanmasını ve geride bırakılan mirası ifade eder. Bu nedenle medresedeki su, yaşamın başlangıcını, akışını ve sürekliliğini anlatan anlamlı bir semboldür. Evet, şimdi yemek yemek için Mardin'in başka güzel bir restoranına geldik. Birazdan yemeklerimizi yiyeceğiz. Mardin tabağı söyledik. Bakalım nasıl olacak? Sizinle paylaşacağım. Evet, şimdi şöyle bir Mardin tabağı var arkadaşlar. Yanında kavurma, pilav, patlıcan dolması en sevdiğim. İçli köfte, bu da kızartılmış içli köfte. Sembusek deniyor, kapalı lahmacun var ve bu da yine bir kavurma. Ve bununla birlikte burada böyle bir salata yanında getiriyorlar. Hadi bakalım, afiyet olsun. Fıstıklı kavurma ve pilav var. Bakalım nasıl. Güzel.